Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir video ile bugün karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu Google Drive ile dosyalarınızı nasıl yedekleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Malumunuzdur, artık günümüz şartlarında sahip olduğunuz dosyaların yedeklenmesi ne kadar önemli olduğu hepiniz artık bu konuya aşinasınızdır. Hacklenme karşısında ya da bilgisayarınızın çökmesi durumunda ya da bilgisayarınızda bulunan fiziksel hard diskte bir yanma vesaire olması durumunda eğer bir yedeğiniz yoksa, harici bir cihaza bir yedeğiniz yoksa bu verileri kaybetme olasılığınız çok yüksek olmakta. Bugünkü günümüz şartlarında artık her bir veri çok değerli olmakta. Artık hiçbir bireyin gerek iş yerinde olsun gerek bireysel bilgisayarlarda olsun veri kaybına artık insanlara tahammülü kalmadı. Hele hele az önce dediğim gibi son dönemlerde yaşanan sürekli hacklenme olayları çok yaşanmakta. Bu veya bunun gibi olaylar olduğu durumda elinizde yedeğinizin olması mutlaka çok önemlidir. Ben de bugün sizlere en azından kısa vadeli ücretsiz olarak Google Drive ile bunu nasıl yedekleyebileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Google Drive ve Gmail artık sanırım bilmeyen yoktur. Eğer bir Gmail adresinize sahipseniz ücretsiz olarak 15 GB'a kadar bir yedekleme alanına sahip olabiliyorsunuz. Bunun için bu yedekleme işlemini siz dosyalarınıza manuel de web browser üzerinden yedekleyebilirsiniz. Veyahut da Google Drive yazılımını bilgisayarınıza kurarak bu işlemi otomatik halde getirebilirsiniz. Ben şimdi en azından giriş seviyesine Google Drive'ı nasıl indirebileceğimizi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bunun için Gmail adresimize login oluyoruz. Daha sonra buradaki 3 noktaya basıp Drive'a geçiş yapıyoruz. Drive'a geçiş yaptıktan sonra sağ üst köşedeki çark işaretine basıyoruz. Backup ve SYNC Windows sürümünü edinin linkine tıklıyoruz. Buradaki bu link eğer ki business bir adres kullanıyorsanız isim farklıdır ama yine aynı dosyayı size indirtecektir. Böyle bir sayfa açılacak size. Masaüstü için Drive edinin linkine basıyorsunuz ve Google Drive Setup dosyası iniyor. 250 MB boyutunda bir dosya. Ben daha önce indirdiğim için bunu iptal edeceğim. Dosyayı indirdiğinizi ve kurduğunuzu varsayıyorum. Zaten çok basit bir yazılım. Yazılımı kurduktan sonra karşınıza sizi böyle bir pencere karşılayacak. Tarayıcıda oturum aç demeniz gerekiyor. Öncelikle hesabınıza giriş yapmak isteyecek. Ben daha önce giriş yaptığım için adresimi seçiyorum. Oturumu aç diye devam ediyorum. Ve başarılı olarak doğrulandı. Daha sonra tekrar uygulamaya dönüş yapıyorum. Ve uygulamanın sağ alt köşede verilmesini bekliyorum. Ve rengi de bakın renkli hale geldi. Dosyalarınızı yüklüyor diyor eğer bir dosyanız varsa. Tamam deyip geçiyorsunuz. Bundan sonraki adımlar için Google Drive'ın üstüne sağ klik yapıyorsunuz. Buradaki çark işaretine tıklıyorsunuz. Tercihlere geçiş yapıyorsunuz. Ekran açıldıktan sonra bir ipucu daha vereyim. Siz Google Drive'ı bilgisayarınıza kurduktan sonra bilgisayarın bölümüne otomatikman sizin için bir kısa yol atamakta. Dolayısıyla her seferinde dosyanıza girmek için web üzerine erişmenize gerek yok. Buradan da giriş yapıp dosyalarınızın içeriğini, yedeklediğiniz dosyaları vesaire görebilirsiniz. Tekrar tercih listesini açıyorum. Bunu açtıktan sonra isterseniz bir ayarlar bölümüne bakalım. Yine çark işaretine basıyoruz. Burada sizin hesabınızın bilgileri yazıyor. Yine az önce bahsettiğim gibi sürücü adını değiştirebiliyorsunuz. Burada fotoğrafları nasıl yükleyeceğinizi seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda bu varsayılan olarak kapalı gelmekte. Yani bilgisayar her restart olduğu zaman otomatik açılması için bunu seçebilirsiniz. Diğerleri de sizin tercihinize kalmış işler. Bitti diyorsunuz. Tekrar tercihlere girelim. Şimdi burada bilgisayarınızda yedeklemek istediğiniz bir klasörü eklemeniz gerekiyor. Buradaki butona klasör ekle diyoruz. Ben deneme olması için masa üstünde bir klasör açacağım. Yedekle diyelim. Bunun için de bir tane Excel dosyası açayım. Boş bir Excel açtım. Kaydettim. Şimdi buradan listeden masaüstünü seçiyorum. Burası değil benim profilim, pardon. Bilgisayarımda 2 tane profil bulunmakta.
Masa üstünü seç. Yedekle klasörü seç diyorum. Size burada tekrar bir soru sordu. Bunu değiştirmeden bırakabilirsiniz. Tamam diyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. Bunu dedikten sonra sağ alt köşede drive işaretinin üzerinde işlemlerin başladığını görebilirsiniz ve senkronizasyon tamamlandığını görebilirsiniz. İsterseniz şimdi bir de web üzerinden giriş yapalım. Bilgisayarlar bölümüne gelelim. Dizüstü bilgisayarlarım zaten kendisi çıkacak orada. Bende 2 tane çıktı. Sizi aldatmasın bu. Bir tane olur normalde. Bakın az önce oluşturduğum klasörün otomatikman buraya geldiğini görürsünüz. Tekrar bir klasör daha oluşturalım. İçine bir şey daha atalım. Mesela sağ klik, yeni. Mesela bir not dosyası atalım. Kaydedelim. Bunun senkronize edilmesini bekleyelim. Dosya senkronize edildi ve bakın buraya geldi. Dosyayı buradan da silebilirsiniz aynı zamanda. Buradan sildiğiniz zaman otomatikman Google Drive 1 dakika içinde senkronizasyonu tamamlayıp klasörden kaldıracaktır. Zaten senkronize durumu devam ediyorsa üzerinde mavi, senkronize tamamladığında yeşil bir işareti görebileceksiniz ve bakın sildiğimizin uyarısı geldi. Drive'daki klasörlerin yedekleme ayarıyla ilgili bir küçük daha ayar var. Tercihler bölümüne girdikten sonra sol tarafta Google Drive bölümüne geldikten sonra burada sizleri yedeklemek için 2 tane seçenek sunuyor. Dosyaları dışarı aktar, dosyaları yansıt. Yedeklemek istediğiniz dosyaları sadece bulutta depolayın ya da hem bulutta hem bilgisayarda olsun diyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Yedekleme işlemleri bu kadardı arkadaşlar. Dilim döndüğünce size Google Drive ile basit bir şekilde dosyalarınızı yedekleyebileceğinizi anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi ister iş mail adresiniz, isterseniz bireysel adresiniz olsun. Yedeklemeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayarlar kısmında arzu ederseniz size dediğim gibi 15 GB bedava bir alan veriyor ama ben kendi paketime bir 100 GB bölüm satın almıştım ve sanırım aylık 5 lira civarında bir şey ödüyorum. Artık verinin önemli açısından aylık 5 lira sanırım çok bir yüksek bedel değil arkadaşlar. Siz de alıp dosyanızı buralarda güvenli saklayabilirsiniz. Bu Google Drive'da anlattığım adımları Microsoft'un OneDrive, Yandex ve diğer bulut depolama yazılımlarıyla da yapabilirsiniz. Ama şu anda en popüler, en çok bilinen Gmail olduğu için Gmail'den anlatmaya çalıştım. Umarım sizlere bir faydası olmuştur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Size faydası olduysa mutlaka başkasına da faydası olur. Lütfen videomu paylaşmayı ihmal etmeyin. Teşekkürler diliyorum.